Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni aldığım Karcher VD3 kar olan elektrik süpürgesini tanıtmak, göstermek istiyorum. Islak kuru çekebilme özelliğine sahip olması tercih etmemin birinci sebebi arkadaşlar. Özellikle diğer VD3 olan modelden farkı, yani kar olanın farkı şu: 4 tane başlığın fazladan gelmesi. Bir de orijinal sitesine baktığımda elektrik kablosunun 6 metre, diğerinin 4 metre olması. Yani bunun elektrik kablosu biraz daha fazla arkadaşlar. Kutu içeriğini bu şekilde açtığımızda karşımıza bir adet toz torbası çıkıyor. Özellikle toz torbası süpürgelerden bıktığım için toz torbalı model tercih ettim arkadaşlar. Çünkü diğer torbasız olan modellerin filtresi, başlıkları, hortumları, yani yedek parçaları fazla pahalı. Bu nedenle daha ucuz bulunabilir olan bu modeli tercih ettim. İçerisinden çıkan süpürge bu şekilde, fazla büyük değil arkadaşlar. Gayet yeterli. İçerisinde kullanma kılavuzu, başlıkları bu şekilde. Yani her yerde, hırdavatçılarda bulabileceğiniz tüm süpürgelere uyumlu başlıklar olduğu için bunu tercih ettim. Bu şekilde hortumu da aynı. Yani fiyatı diğer toz torbası süpürgelere göre daha ucuz, yani parçaları daha ucuz arkadaşlar, bulunabilir olduğu için. Bu şekilde açma kapama tuşu var. Başka hiçbir tuşu yok. Elektrik kablosu da bu şekilde sarılmış, 6 metre olarak geldi. Şimdi sizlere içeriğini göstereceğim. Bu şekilde kenar mandallarından açıp motor kısmını çıkarıyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde turuncu gördüğünüz bir adet filtre mevcut. Bu filtreyi internette tekrardan bulabilirsiniz. Kirlendiğinde, pislendiğinde. Parçalarını sepetin içerisine koymuşlar. Bu şekilde tekerlekleri, bir adet başlığı ve başlığının içerisine koyulan bu aparat bulunuyor. Köy evlerinde veya banyolarınızın gideri yoksa suyu bu şekilde daha rahat çekebilmeniz için güzel, kullanışlı. Yani kendiliğinden de düşmüyor. Sadece şuraları bastırıp çıkardığınızda o aparat çıkabiliyor. Dilerseniz farklı bir başlıkta, dediğim gibi hırdavatçıda bulabilirsiniz. Çünkü tüm süpürgelere uyumlu olan başlıklar buna da uyacaktır. Hortum başlığı yine aynı şekilde her yerde bulabileceğiniz bir parça arkadaşlar. Böyle bir adet sert fırçaları olan başlık mevcut. Bununla da baza başlıklarını, koltukların üstlerini çok güzel süpürebilirsiniz. Yani fırçaları birazcık sert, fırçaları biraz daha yumuşak olan başlıkta bu arkadaşlar. Bununla da çizilmesini istemediğiniz narin yerleri, yani süslerinizi, objelerinizi, ne bileyim konsol üstlerinizi güzel rahatlıkla silebilirsiniz. Arabanız varsa arabanızı da rahatlıkla bu fırçayla silebilirsiniz. Bu da ince uzun başlık arkadaşlar. Bunun uzunu da var. Bunlar da koltuklarınızın kenar aralarını, yani başlığın uzanamadığı yerleri rahatlıkla silebilirsiniz. Özellikle kazanı plastik olan tercih ettim. Bunun premium modeli var. Kazanı çelik olan, tamamen çelik olan. Onunla birkaç sıkıntıya rastladım. Yani ıslak kaldığı zaman delinme, küflenme olabiliyormuş. Bu nedenle plastik tercih ettim. Daha kullanışlı geldi. Toz torbasını bu şekilde takıyorsunuz, sabitliyorsunuz. Yine toz torbası biterse kendi sitesinden veya buna benzer toz torbaları kullanabilirsiniz. Filtresinin üzerine açma kapama işareti olan tarafa çeviriyorsunuz ve filtresi bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bez bir filtre, yıkanabilir. Bunu da aynı şekilde süpürgenizin modeline uygun olarak internette bulabilirsiniz. Yani eskiyince, yırtılınca falan bu şekilde takıp çeviriyorsunuz arkadaşlar. Filtreyi de taktıktan sonra bu başlıkları dilerseniz süpürme yaparken, kullanmayacaksanız kovanın içerisine koyabilirsiniz. Birkaç video izlemiştim. Bu şekilde yapıyorlardı. Yani size kalmış. Kenarlarını kapadıktan sonra tekerlerini şimdi takacağım. Tekerleri vidalı değil, plastik, doğrudan takıp bastırınca yerlerine yerleşiyor arkadaşlar. Tekerleri ileri geri gitmez, ağır bir şey diye düşünmüştüm. Fakat çok rahat ileriye geriye gidiyor. Süpürgenin ağırlığı da öyle diğer toz torbasızlar gibi değil. Yani hafif bir ağırlığı var. Uzatma kablosu böyle plastik. Başlığı da aynı şekilde. Detaylı olarak göstermek istiyorum. Sağ tarafa bu gri şeyi bastırınca, burayı da sola, alt tarafındaki aparat bu şekilde yerinden çıkıyor arkadaşlar. Aparatın ön tarafında plastik
daha rahat temizleyebilmek için bunu çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde fırça tarafı da çıkıyor arkadaşlar. Yani temizleyeceğiniz zaman bunları çıkarıp daha rahat temizleyebilirsiniz yani. Bu şekilde bunu da göstermek istiyorum. Fırçaları yer süpürürken özellikle saç, tüy, kıl falan çok rahat çekmede yardımcı oluyor. Eğer bu başlıkta süpürme yapamazsanız her yerde bulabileceğiniz normal başlıklar alıp bu süpürgeye takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü her başlık buna uyuyor dediğim gibi. Uzatma borusu bu şekilde. Tamamen plastik. Ucunu da böyle takıyorsunuz. Kablosu da bu şekilde 6 metre. Tek sıkıntısı kablosunu çekme yeri yok. Kendiniz bağlıyorsunuz. Şimdi sesini dinleyin. Tekerlekleri aşırı kaygan, siz süpürürken peşinizden rahatlıkla gelebiliyor. Ağır bir süpürge değil. Bir de süpürürken dikkat edin, halıyı kaldırmıyor fazla. Çünkü sebebi başlığı. Yani süpürürken de süpürgelerde en çok aradığımız özellik halıyı kaldırmaması. Yani belinizi yormaması. Eğer başka yere emici başlık takarsanız halıyı kaldıracaktır. Ben kaldırmasını istemiyorum. Sadece tozları süper çeksin istiyorum. Bu da üfürme özelliği arkadaşlar. Başlıkta bahsetmedim. Eğer köyde yaşıyorsanız, bir müstakil eviniz varsa yaprakları, tozları süpürmek için veya birazdan göstereceğim doğalgaz peteğinin içini veya bilgisayarda fırçanın yani süpürgenin çekemediği yerleri üfürerek tozları bu şekilde itebilirsiniz. Gerçekten üfürme gücü de harika. Balon bile şişirebilirsiniz. Yani hayal gücünüze kalmış. İçerisindeki tozları şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yani sadece şu gri halıyı süpürdüm ve torbanın rengi değişti. Yani o tozları bile gayet güzel çekiyor. Ben çekim gücünü çok beğendim. Dediğim gibi güzel yere emici bir başlık da alırsanız kalın kalkmayan halılarınızı süpürebilirsiniz. Bu fırçaları makinenin üzerinde bulunan bu yerlere takabilirsiniz. Bu başlığında bulunan şu çıkıntıyı da süpürgenin burasına sabitleyerek gerçekten güzel düşünülmüş diyebilirim. Bunlar için başlıklarda süpürgeye takıp bu şekilde bir odanıza kaldırabilirsiniz. Bu şekilde biri uzun biri kısa aparatlar var arkadaşlar. Bunları da yakından göstermek istedim. Bunları böyle süpürgenin ön ve arka yerlerine güzelce takabilirsiniz süpürürken. Yani her an yanınızda olmuş olurlar. Bu şekilde etrafı, üzeri açma kapama düğmesi. Yani diğerleri gibi gücünü azaltma şey yok. Bunu başlığını değiştirerek siz de ayarlayabilirsiniz. Yani kendi halılarınıza uygun. Hortumu böyle dışarıya sarkmasın diye hem sağ hem sol tarafında yine böyle bir aparat var. Bu şekilde hortumunu da güzelce yerleştirebilirsiniz. Sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmından yine yazabilirsiniz. Burada ıslattığım bir tane eski havlumu peteğin üzerine koydum ve yerdeki çıkan tozlara sadece bakmanızı istiyorum. Yani üfürme özelliği sayesinde tozları burada üfürttüm, sonradan çektim. Yani bunun için kullanabilirsiniz üfürme özelliğini. Yani hayal gücünüze kalmış. Üfürme özelliğini nerede kullanabilirseniz kullanın. Çünkü herkesin evi aynı olmayabiliyor. Çıkan tozları sizlere göstermek istiyorum bu şekilde. Yani inanılmaz. Elinizin ulaşamayacağı yerleri üfürme özelliği sayesinde üfürüp çekme özelliğiyle de çekebilirsiniz. Yani tek süpürgede 3 özellik, hem kuru hem ıslak hem de üfürme özelliği. Sert fırçasını takıp bu şekilde bazaların başlıklarına aynı şekilde kumaş olan, yani normal süpürgenin süpüremeyeceği yerleri rahatlıkla elinizle de süpürebilirsiniz arkadaşlar. Yani fırçalarını, aparatlarını sevmem sebebiyle kar modelini tercih ettim. Burada da üfürme özelliğini takıp arkadaşlar bilgisayar kasalarının içine özellikle çıkan tozlara bakmanızı istiyorum. Yani buraları normal süpürgeyle süpürebilirsiniz, fakat aralarda kalan, yani fırçanın ulaşamayacağı yerleri üfürme özelliği sayesinde de üfürerek çekebilirsiniz. Özellikle ızgaralı olan, yani küçük delikleri olan, evinizin tasarımına uygun şekilde yerleri yine üfürerek süpürebilirsiniz. Çünkü herkesin evindeki eşya aynı olmayabiliyor. Mesela
arı peteği gibi konsol modelleri var. Oralarının içine fırça takıp yine üfürüp süpürebilirsiniz. Yani bu size kalmış, tamamen çıkan tozları zaten görüyorsunuz. Bunları da çekerek sizlere detaylı olarak göstermek istedim. Kendi evime uygun şeyleri göstermek istedim. Dediğim gibi yorum kısmına yazarsanız size daha iyi yardımcı olacağım. Bu işlemi siz daha uygun balkon, banyo gibi yerlerde yapın. Ben odanın içi ışık aldığı için daha iyi görünmesi açısıyla odada denedim. Bu şekilde ızgaralı yerlerde ince, yani yumuşak fırçalı başlığı takarak da güzel rahatlıkla süpürebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süpürmek açısından hiçbir sorun yok. Kabloyu bağlayıp buraya takıp bu şekilde süpürgenizde kaldırabilirsiniz. Tek sevmediğim yanı, süpürgenin kablosu siz bağlıyorsunuz. Yani sadece onu sevmedim. Bu şekilde bir aparat aldım arkadaşlar. Yani koltuk silme, baza silme gibi bir su çekme başlığı. Bunu da videoyu uzatmamak adına başka bir videoda, yani açıklama kısmına yüklediğim videoda koltuk silerken sizlere daha detaylı olarak göstereceğim. Burada çöp poşeti geçirdiğim doğalgaz peteğine üfürme özelliğini kullanarak üfürüyorum arkadaşlar. Yani size kalmış nasıl kullanacağınız. Bu şekilde çıkan tozları da görüyorsunuz, gayet yeterlidir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde dilerseniz yumuşak fırçayı takıp bilgisayarınızın klavyesinde rahatlıkla süpürebilirsiniz. Şu an için bunlar aklıma geldi. Siz örneklerini artırabilirsiniz. Çünkü evin içerisinde birçok detay var ve birçok mobilya var. Her mobilyanın tasarımı farklı, dizaynı farklı. Kendi evinize uygun olarak başlıkları gayet yeterli diye düşünüyorum. Bu şekilde de kaldırıp yerine koyuyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki koltuk yıkama videosunda yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.